Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım herkes çok iyidir. Sizin için her şey yolundadır. Hayattaki bütün iyi niyetli dilek ve istekleriniz gerçekleşme yolundadır diye ümit ediyorum. Bugün sizlerle birlikte yine kolektif bir açılım yapacağız. Açılımımızın konusu aklınızdaki kişinin sizden önceki, yani sizi tanımadan önceki hayatında neler yaşamış olabileceğini inceleyeceğiz. Yani sizi tanımadan önce sizin bildiğiniz ya da bilmediğiniz neler yaşamış olabilir. Bunlara bakacağız birlikte. Ve bu yaşananlar sizinle olan ilişkisini nasıl etkiledi? Yani bir zaman çizelgemiz var. Bu zaman çizgimiz sizinle tanıştığı an, öncesi sizin bildiğiniz ya da bilmediğiniz ve sonrasında nasıl etkilediği sizin ilişkinizi. Buna bakacağız birlikte arkadaşlar. Dilerseniz hemen açılıma geçelim. Ben kartlarımı alayım. Evet. Yine bu kısma sizden önce yaşadıkları, yani ilişkileri olabilir, bu hayatıyla ilgili olabilir. Kartlar bize ne yönde bilgi verirse onu okuyacağız arkadaşlar. Önce bu tarafa onu yapalım. Bu tarafa da sizin ilişkinizde olan etkilerini yapalım. Bunu şöyle çekelim. Evet. Bakalım sizden önce, sizi tanımadan önce neler yaşamış olabilir aklınızdaki kişi. Evet, sanırım görünüyor. Hatta şuraya birer kart daha seçmek istiyorum.
Kendine atan iki tane kart ve ikisi de şu şekilde geldi. Neyse böyle bir kalsın bakalım arkadaşlar. Hiç onları şu anda bozmak istemedim. Mutlaka bir mesajları vardır diye düşünüyorum. Evet. Evet. Şimdilik yeterli arkadaşlar. Eğer gerek görürsek tekrar destek alırız kartlarımızdan. Şöyle koyalım. Şimdi bu düşen kartların arkadaşlar, önce bunları açmak istedim. Önce bunları bir yorumlamak istedim. Merak ettim açıkçası neden düştüklerini. Kartların tamamı görünüyor mu? Sanırım şu taraf biraz. Evet, şöyle çekersek daha iyi olur. Evet, ben zaten göstereceğim size arkadaşlar. Okuma sırasında. Evet, şimdi bu iki kart kendini attı arkadaşlar. Burada mesajcı rüyalar diyor. Yani rüyalarınız aracılığıyla aldığınız mesajlar ve dişil enerjiden bahsediyor. Siz arkadaşlar, şimdi sorumuz şuydu. Daha doğrusu konumuz, sizden önce ne yaşadı? Sizinle tanışmadan önce ne yaşadı? Tabii ki bizi asıl ilgilendiren kısmı, bu yaşadıkları sizin ilişkinizi nasıl etki etti? Biz aslında bununla ilgileniyoruz şu anda daha çok. Şimdi burada bazı rüyalar görüyor olabilirsiniz siz. Size mesaj veren bazı rüyalar görüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Rüyalarınıza dikkat etmenizle ilgili bir mesaj olabilir bu. Bunu öncelikle bir söylemek istedim. Yani haberci rüyalar konusunda daha dikkatli olun. Rüyalarınızı daha dikkatli bir şekilde, gerekirse not alın. Rüya günlüğü tutabilirsiniz. Hani bu gibi şeyler. Çünkü bazen insan hatırlayamıyor. Uyandığı anda hatırlıyor ama sonrasında unutuyor rüyalarını. Yani size rüyalarınızda bir takım mesajlar geliyor olabileceğiyle ilgili bir mesaj var burada. Bu iki kart kendini bu yüzden atmış demek ki arkadaşlar. Peki tamam, şöyle koyalım bunları yan tarafa ve devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. Şöyle bir kartlara bakıyorum. Burada genel olarak, yani totalde genel olarak ne görüyorsun diye sorarsanız, bir kere bu insan sizi tanıdıktan sonra gerçek anlamda olgunlaşmış olabilir. Yani şöyle bir durum var. Sizden önce sanki bu insan biraz hızlıymış.
Nasıl hızlı? Yani bakın kartın üstünde şöyle yaparsak daha net olur sanırım. Yani arkadaşlar burada hayat hızlanıyor yazıyor kartın altında. Şimdi burada biraz hızlı yaşayan, gezmeyi tozmayı belki seven, sosyal ilişkileri kuvvetli. Belki e, aşk ilişkileri de böyle biraz hareketli. Aşk trafiği hareketli belki birisi olabilir bu açılımda arkadaşlar. Ve bakın eğlenmeyi seven. Yani bu şekilde bu kartın üzerinde bir çocuk birkaç çocuk ve Luna Park'a girmeye hazırlanıyorlar. Bu şekilde resmedilmiş ama bu kartın anlamı yani çocuk gibi eğlenmek. Tıpkı çocukluğundaki gibi eğlenmek de olabilir. Yani kısacası eğlenmeyi seven, gezmeyi tozmayı seven, insan ilişkileri kuvvetli, sosyal ilişkileri kuvvetli birinden bahsediyor olabiliriz burada arkadaşlar. Aynı zamanda da hem eğlenen ama aynı zamanda da belki çok çalışan, hayatta çok mücadele eden, mücadele vermek zorunda kalmış olan birinden de bahsediyor olabiliriz burada. Yani hem çok çalışan hem çok eğlenen birisi olabilir bu arkadaşlar. Yani sizden önceki hayatından bahsediyoruz burada şu anda. Evet. Belki böyle zekasını kullanmakla ilgili bir iş. Yani nasıl diyeyim? Şimdi bazı işler böyle hani beden gücü, fizik gücüyle yapılması gerekir. Bazı işlerinde gerçekten işte kafa yorularak yapılması gerekir. Sanki böyle bir iş yapan birisi gibi geldi bana. Yani burada ne diyebiliriz? Belki de arkadaşlar şu da olabilir. Böyle bir ım, eğlence sektöründe de çalışıyor olabilir. Hizmet sektörü, eğlence sektörü, böyle turizm gibi işte ya da ne bileyim restoran gibi böyle hızlı, hareketli bir yerde de çalışan birisi olabilir. Yani bu tür yerler gerçekten çok yoğun çalışılan ortamlardır. Yorucu ortamlardır, yorucu işlerdir. Bu böyle bir yerde de çalışıyor olabilir. Ama bir hız var hayatında. Yani ya iş ya da işte dediğim gibi sosyal çevre, arkadaşlık, aşk fark etmez. Yani bir hız görüyoruz burada arkadaşlar. Bana biraz şu kart, şu iki kart, İmparator kartı ve bu yanındaki kart net görebiliyor musunuz? Evet. Bu iki kart biraz bana sanki bu kişinin kendi işinin patronu da olabileceği izlenimini verdi. Belki kendi işinin patronu ya da yönetici olabilir bir yerde arkadaşlar. Bu bahsettiğim sektörlerden birinde olabilir ya da yani böyle başa geçmiş birisi gibi görünüyor daha çok. Eğlenceli bir şeyler yapmayı seven, eğlenceli bir işi olan belki. Bir genel müdür, kendi işinin patronu olabilir arkadaşlar. Şimdi böyle birisi var gibi görünüyor burada. Başka bu kişiyle ilgili biraz hani karakteristik ve özellikleri ve hayatıyla ilgili öncelikle bir yorum yapmak istedim. Yani şimdi bakın arkadaşlar burada İmparator kartı ve başa geçin kartı çıkmış. Şu iki karta istinaden ben kesinlikle bu kişinin böyle bir yerde lider ya da bir kendi işinin patronu olan birisi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şimdi bu kartı görünce biraz daha bu fikrim kuvvetlendi. Evet, böyle birinden bahsediyor olabiliriz. Bakın arkadaşlar, bu kişi belki sizi tanıyana kadar birçok ilişki yaşamış olabilir. Biraz hızlı hareketli dediğim gibi az önce bahsettim. Böyle bir hayatı da olabilir. Fakat burada ben şöyle bir şey hissediyorum. Sanki gerçek aşkın bir gizem olduğunu,
imkansız bir şey olduğunu düşünüyor olabilir. Yani hep bu ilişkilerin içinde, daha öncesinde hep böyle bir arayış içinde olmuş olabilir. Hani gerçek aşkı aramak ve bulamamak. Belki de zaten gerçek aşkı bulmak için bu kadar kişiyle birlikte olmuş olabilir. Yani her seferinde acaba olacak mı, bu mu diye denemiş olabilir. Fakat burada gerçek aşkın e, böyle büyülü, gizemli, ulaşılması zor, imkansız bir şeymiş gibi görüyor gibi hissettim. Ve bunun da yine belki çocukluğuyla alakası var. Yani şimdi çocuklukla ilgili burada bir sürü senaryo sayabiliriz. Mesela anne babasıyla daha çocuk yaşlardayken anne babasıyla arasındaki ilişki den öğrenmiştir belki aşkın imkansız olduğunu. Hani çok tartışan bir anne baba varsa, huzursuz bir ortamda büyüdüyse, bu belki ya gerçek aşk diye bir şey yok, imkansız, kimse gerçekten birbirini sevemez gibi bir düşünce bilinçaltı kalıbına yerleşmiş olabilir arkadaşlar. Bunun yanı sıra yine çocuklukla ilgili bir mesele var gibi görünüyor burada. Derinlerinde bir yerlerde arkadaşlar. Çok derinlerinde bir yerlerde bir çocuklukla ilgili sanki bir mesele varmış gibi hissediyorum bu karta baktığım zaman. Yani çocukluk kodlarında aşka dair yanlış bir inanış kalıbı var. Hatta bakın bu kişi belki profesyonel yardım bile almış olabilir arkadaşlar bir konuda. Yani hani onu böyle nasıl diyeyim, belki psikolojik bir destek aldı, belki bilemiyorum, hani yaşadığı sıkıntılı durumlardan dolayı psikolojik bir destek almış olabilir. Ya da şöyle bile olabilir. Kendisi de böyle bir şey yapıyor olabilir arkadaşlar. Yani psikolojik bir destek ya da herhangi bir konuda profesyonel yardım veren birisi olabilir. Bir danışman olabilir. Yani belki de arkadaşlar şimdi bu, bakın şimdi çocukluktan geldiğini söyledik. Bu şeyin aşka dair kalıbın bir hayal olduğunu, bir gizem olduğunu, belki imkansız bir şey olduğunu düşündüğünü söyledik. Yani bununla bağlantılı bir konuda profesyonel destek almış olabilir diye düşündüm şu kartı gördüğüm zaman. Çünkü bakın şimdi burada şu şekilde olmanın, el ele olmanın biriyle, yani benim ruh eşim, birlikte olacağım insan, hayatımı birleştireceğim affedersiniz. Hayatımı birleştireceğim insan. Yani bunu düşündüğü zaman, gerçek aşkı şu şekilde ele olmayı düşündüğü zaman, ama ben bunu zaten yapamam ki. Ben bunu yaşayamam ki. Benim için şu aşk meselesi imkansız gibi bir şey diye düşünüp belki de bu kadar kendini eğlenceye ve gezmeye, tozmaya da vermiş olabilir arkadaşlar. Şu üç kartta aşkla ilgili yanlış bir bilinçaltı kalıbı olduğunu görüyoruz. Evet. Ama bu tabii ki tamamen kendi zihninde yarattığı bir illüzyon. Yani bu gerçek tabii ki değil. Çünkü kılıç sekizlisi kartı insanın kendi zihin hapishanesini anlatır. Burada da böyle bir durum var arkadaşlar. Kendi zihninde aşkı çok yanlış kodlamış. Yani sizi tanımadan öncesinden bahsediyorum. Yanlış kodlamış birini görüyoruz burada. Belki de bu yüzden hiç güvenmediği için, gerçek aşka güvenmediği için belki de ilişkilerinde kontrol sürekli kendisindeydi. Bakın burada bir imparator kartı ve burada da elini cebine koymuş ve kendine güvenli bir duruş sergileyen bir kişi var arkadaşlar. Yani bayan erkek fark etmez. Enerjileri okuyoruz şu anda. Bu bir bayan da olabilir. Hani imparator diye erkek olması şart değil. Fakat okuduğumuz, yani aklınızdaki ya da hayatınızdaki kişinin sizden önceki yaşamında böyle bir şey söz konusu. Yani ben kontrolü elinde tutmalıyım. Çünkü gerçek aşkı yaşayamayacağım gibi çok yanlış bir inanış kalıbı varmış
kafasında. Ama şunu söyleyebilirim. Gerçek aşka duyulan özlem çok büyük. Yani hem yaşayamayacağını biliyor ama bir taraftan da gerçek aşkı yaşamak için çok büyük özlem duyan birini görüyoruz burada aynı zamanda. Dediğim gibi çocuklukla ilgili bir sıkıntılı bir inanış kalıbı varmış burada arkadaşlar. Evet, şimdi bu tarafa geçelim bakalım. Sizi tanıdıktan sonra bu düşünce kalıbı değişmiş mi? Ya da hayatında neler değişmiş? Bunlara bir bakacağız. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu iki kart bana bu kişinin sizinle tanıştıktan sonra siz bunu bilin ya da bilmeyin. Fark etmez. Ama bu kişinin sizinle tanıştıktan sonra bu özlemini duyduğu gerçek aşkı, yani hep yaşamak istediği gerçek aşkın gerçekten var olduğuna, yani gerçek aşkın gerçekten var olduğuna inanmaya başladığını ve bunun da onu korkuttuğunu söylüyor. Şöyle göstereyim. Bakın. Gerçek aşka belki de inandırmış olabilirsiniz. Yani sizi tanıdıktan sonra evet, gerçekten aşk diye bir şey varmış. Ama bu beni korkutuyor. Yani bunu yaşamaktan korkuyorum. Hep yaşamayı istediği bir şey aslında karşısına çıkmış. Bu sefer de korkmaya başlamış. Korkuları hortlamış sanki arkadaşlar. Aslında bakın, bu kartın anlamı boşa bir korkudur. Çünkü arka taraftaki gerçekten çok güçlü bir kale vardır. Arkada güçlü bir yuva vardır. Yani bu kişinin yuvasıdır aslında ama kafasını çevirip onu göremez. Hep korkuya odaklanır. Bu kişi de böyle. Aslında gerçek aşkı yakaladığının farkında fakat korkularından dolayı görmek istememiş. Sanki gözlerini çevirmiş gibi. Bakın, aile kurabileceğim ve şu şekilde olabileceğim. Belki sizinle tanıştıktan sonra gerçekten bir aile kurmak istediğini hissetti. Ya da arkadaşlar sizi ailesi gibi gördü. Belki şurada çocukluğunda yaşadığı bu travmadan dolayı hiçbir yere kendine ait hissedemiyordu. Belki çocukluktan gelen bir problemdi bu ve sizi ailesi gibi gördü belki de. Ve şu şekilde romantizmi yaşayabileceğim tam kafama göre birisi diye düşünmenin hemen akabinde, yani bunları düşünüyor sizinle ilgili ve hemen akabinde korkuya kapılıyor. Büyük bir korkuya kapılıyor. Paniğe kapılıyor yani. Çünkü aşkı tatmak onu korkutuyor gibi sanki. Ve arkadaşlar, size maskeli davranmış olabilir bu kişi. Bakın. Gibi yapmakmış gibi yapmak. Yani bu kişi size daha belki de ilişkinin ilk aşamalarında sizden çok etkilendiği, hatta aile olabilecek kişi olduğunuzu düşünmesine rağmen, çok etkilenmesine rağmen size böyle buz gibi davranmış olabilir. Yani soğuk davranmış olabilir, maske takmış olabilir, mış gibi yapmış olabilir. Yani olduğunun tam tersi gibi gösterip soğuk yapmış. Çok soğuk davranmış da olabilir. Bunun sebebi, hani diyalog ne kadar az olursa, iletişim ne kadar az olursa sizin bunu anlama şansınız o kadar az olacak ya arkadaşlar. Bu yüzden size soğuk davranmış ve sizden kaçmış olabilir. Sanki siz bunu bilmeyin. Korkuyor. Bakın, korkuyor. Yani size gerçekten çok değer veren biri var burada arkadaşlar. Yani siz öyle olmadığını düşünebilirsiniz. Ama çok değer veren biri var burada size. Ve bakın,
Gerçekten neşeyi, kahkahayı sizinle tatmış. Şimdi burada eğlence dedik. Hızlı bir hayat dedik. Tamam, çok güzel. Her şey güzel gibi görünüyor ama asıl eğlence buymuş. Yani sizi tanıdıktan sonra aslında gülmenin, eğlenmenin, hayattan keyif almanın ne kadar harika bir şey olduğunu asıl o zaman fark etmiş bu insan. Bakın. Fakat hep maske takmış, miş gibi yapmış. Yani burada korkan biri var ya, bayağı korkan. Böyle yaşayacaklarından korkan belki. Aşk onu korkutmuş. Bağlanmaktan korkmuş. Belki kaybetmekten korkmuş. Ve arkadaşlar bakın burada bir kılıç kraliçesi var. Belki de siz ona biraz sert gelmiş olabilirsiniz. Çok kararlı, çok keskin gelmiş olabilirsiniz. Yani ya da dişil enerjinizi çok hissettiremediniz belki de. Ne demek istiyorum? Burada şunu demek istiyorum arkadaşlar. Talepkar olmadınız. Ben hallederim, ben yaparım. Kendi işimi kendim hallederim. Yani kendinizi burada sanki böyle güçlü göstermeye çalışmışsınız gibi bir haliniz var. Yani benim bir erkeğe ihtiyacım yok. Ben kendi işimi kendim hallederim. Yaparım, ederim gibi. Biraz soğuk yapmış olabilirsiniz. Biraz sert davranmış olabilirsiniz. Bu kişi bu tavrınızdan da biraz çekinip size buz gibi davranmış olabilir arkadaşlar. Burada çünkü tamam ne istediğini bilen çok net bir kraliçe var. Kuralları olan. Fakat bu belki karşınızdaki kişiyi korkutmuş olabilir. Sizin en azından sizi ilk tanıdığı zamanlardaki haliniz buymuş. Fakat sizin çok gerçekten duruşu olan, çalışkan, belki işine gücüne sarılan, belki bir sanat dalıyla uğraşıyorsunuz arkadaşlar. Bir hobiniz var. Yani sürekli böyle yaptığınız, üzerinde çalıştığınız, yani sizin üretken biri olduğunuzu düşünen biri var burada. Yani bu yönünüze hayran olan birisi var. Ve siz her an gidebilirsiniz. Yani bu olgunluktasınız. Siz kendini bilen, ne istediğini bilen, hayata dair bir duruşu olan ve her an gidebilecek birisiniz arkadaşlar onun gözünde. Yani sizi böyle görmüş ve gerçekten belki de bugüne kadar bu tarafta hiç görmediği bir şeydi bu. Hayran kaldığı bir durum var burada. Bir olgunluk var bakın. Sizde bir olgunluk görmüş. Dediğim gibi kendinize ait duruşunuzla, üretkenliğinizle, yani çalışmanıza gerek yok. İlla çalışacaksınız diye bir şey yok arkadaşlar. Belki bu üretkenlik bazen bir fikir bile olabilir. Bir sorunu, problemi pratik bir şekilde çözmek bile olabilir. Ya da bir hobiyle uğraşmak olabilir. Yani bir ev hanımıysanız bir evi çok iyi çekip çevirmek de bir üretkenliktir. Yani takdir edilesi bir durumdur. O yüzden arkadaşlar burada gerçekten hayranlık duyduğu bir konu var. Fakat korku var işte, korkuyor. Maske takıyor. Size olan hayranlığını belli etmiyor. Etmek istemiyor çünkü korkuyor dediğim gibi. Bakın arkadaşlar. Bu kişi sizi bir hediye olarak görüyor. Burası çok net. Yani karşıma bir hediye olarak çıkarıldı gibi sanki. Belki çok uzun zamandır beklediği, dedim ya, çok uzun zamandır beklediği bir kişinin bir anda karşına çıkması korkutmuş zaten bunu. Kendisini. Yani afallamış gibi sanki böyle bir anda. Çareyi de bu şekilde soğuk davranmakta bulmuş. Buz gibi davranmakta bulmuş. Çünkü diğer türlü davranırsa, duygularını belli ederse sizi kaybetmekten ya da tepkinizden, yani sizde onu korkutan bir şey var. Ve bence bunun adı aşk. Çok net yani burası.
Dediğim gibi arkadaşlar, bakın rüyalarınızda bazı işaretler alıyor olabilirsiniz. Yalnız şunu özellikle söylemek istiyorum. Kılıç kraliçesi geldiği için az önceki yaptığım yoruma istinaden şurada yine bir Femine kartımız var. Yani biraz fazla sert davranıyor olabilir misiniz acaba? Fazla keskin uçlarınız olabilir mi? Fazla sivri kurallarınız olabilir mi acaba diye düşünmeden edemedim açıkçası. Çünkü fazla sertlik dişil enerjiye göre bir şey değildir arkadaşlar, biliyorsunuz. Alıcı olmak, yardımı kabul etmek, gerektiğinde yardımı talep etmek, bu gibi şeyler dişil enerjimizi çok dengeleyen şeylerdir. Bu konuda biraz belki kendinize bir kendinize bakabilirsiniz diye bir mesaj var burada. Sadece bunu iletmek istedim. Çünkü bu düşen iki kart boşuna düşmedi diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir daha bakıyorum. Atladığım bir şey var mı acaba diye. Arkadaşlar bakın şimdi. Şöyle bir şey daha aldım şu anda. Bu kişi belki hayatı boyunca hep hakimiyet kurdu. Buna alıştı. İmparator kartı, başa geçme kartı, sonrasında şu kart. Arkadaşlar bunların hepsi bakın yani bunların hepsi böyle bir liderlik, önderlik, işte yönetmekle ilgili kartlardır. Bana göre bu kişi sizinle karşılaştıktan sonra bu kontrolünün elinden alınabileceğini düşünmüş olabilir. Çünkü burada bir imparator var ve aynı tarafta, tam karşı tarafta bir kılıç kraliçesi var. Yani sizinle tanışmadan önce imparatorken sizinle tanıştıktan sonra bu kılıç kraliçesinin bu imparatoru alt edebileceğini düşünmüş olabilir bu kişi. Bakın. Kartların şeyleri bile çok manidar. Şöyle göstermek istiyorum. Net de görünsün istiyorum. İnşallah görünüyordur. Bakın, İmparator ve Kılıç Kraliçesi kartları aynı sırada geliyor. Ve İmparator'un Kılıç Kraliçesi'ne bakışına bakın. Ve Kılıç Kraliçesi'nin tavrına bakın. Arkadaşlar. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Gözü bir taraftan tabii sizde. Sizi size hayranlık duyuyor. Fakat bir ipte iki cambazın oynamaması gibi burada bir korku çalışmış. Bu korku da sanıyorum benim acaba liderliğimi elimden mi alacak? Çünkü bu kişiyle çok samimi bir ilişkiye girersem ya da duygularımı belli edersem çok rahatlıkla verebilirim ben bu liderliği ve kontrolü kendisine diye düşünmüş olabilir arkadaşlar. Bu hissiyat bana çok fazla geldi. Ve bu düşen femine kartı, bunlar boşuna çıkmadı demek ki arkadaşlar. Bu kontrol duygusunda çocukluktan gelen bir şey olduğunu düşünüyorum kendisiyle ilgili yine. Dediğim gibi burada size uyarı şu, kılıç kraliçesi modunu eğer çok hani keskin sivri uçlarınız varsa biraz belki törpüleyip dişil enerji kanalında biraz daha kendinizi dengeleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Evet. Peki ben yine de arkadaşlar burada yine de 3 kart alacağım. Sistem tavsiyeleri olarak 3 kart gene alacağım sizin için. Şimdi kartlar bize kişinin kontrolü kaybetmekten korktuğunu söyledi. Peki biz zaten hani az çok söyledik ama yine de sistemden bir mesaj almak istiyorum. Mesajlar almak istiyorum arkadaşlar. Şöyle melek kartlarımızla başlayalım.
Eğer ilişkinizde bir tıkanma olduğunu ya da bu kişinin size soğuk davrandığını, sizden uzaklaştığını ya da kaçtığını düşünüyorsanız arkadaşlar, dediğim gibi dişil tarafta bir eril dişil dengesizliği, aranızda bir eril dişil dengesizliği oluşmuş olabilir. Çünkü sizden önceki kişi hep belki de yönetebileceği kişilerle birlikte oldu. Yani burada şöyle bir çelişki var. Tamam, onlarla birlikte oldu ama o zaman madem işine gelmiyorsa neden bana aşık oldu diye düşünüyor olabilirsiniz. Arkadaşlar bakın, duruşunuz harika. Yani burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Duruşunuz gerçekten harika. Bu güzel bir duruş. Fakat burada dişil enerji dengelemesi çok önemli işte. Yine dik durmak, yine kendi kurallarının, sınırlarının olması şahane bir şey. Bunun hep arkasındayız, savunuyoruz. Fakat bu çok aşırı ileri boyuta gittiği zaman sıkıntı olabilir. Karşınızdakini insanı korkutabilir. Özellikle bir eril enerji ise. Ve size aşıksa, size duyguları varsa, ki burada duygusu olmayan bir kişi yok. Çünkü duygusu olması zaten korkusu olmaz arkadaşlar. Şimdi melekler size bu konuda ne diyor? Coşkuyla atla, gerisi gelecek diyor arkadaşlar. Bir tane daha çekmek istiyorum. Bakın. Bakın arkadaşlar. Rüyalarına bak. Kartı çıktı. Yani siz rüyalarınızda gerçekten bazı mesajlar alıyor olabilirsiniz bununla ilgili. Çok dikkatli bir şekilde rüyalarınızı incelemenizi tavsiye ediyorum. Neredeydi o diğer kartımız? Evet, şu. Bakın, 2 tane rüyalarla ilgili kart çıktı. Melek kartının altına okuyalım. Gördüğün rüyaların farkına var. Sana rüyalarında rehberlik ediyor. Yol gösteriyoruz diyor melekleriniz arkadaşlar. Kesinlikle rüyalarla ilgili bir mesaj var burada. Bakın. Evet. Şuradan da çekelim. Arkadaşlar, siz acaba hayatınızın bir dönüm noktasında mısınız? Siz hayatınızda bir şeyleri sihirli bir şekilde değiştirme aşamasında mısınız? Buna mı karar verdiniz ya da farkında olmadan mı bunu yapıyorsunuz ya da yapacaksınız? Bakalım başka ne tür mesajlar var? Şimdi dönüm noktası dedim değil mi arkadaşlar? Bakar mısınız? Bu net bir şekilde görülmesi lazım bu kartın, kesinlikle. Kesinlikle bunun olması gerekiyor. Altındaki yazıyı görmenizi istiyorum. Nasıl yapacağız bunu? Görüyor musunuz? Dönüm noktası. Kartın altında dönüm noktası yazıyor arkadaşlar. Bu kadar olur. Siz hayatınızda bir dönüm noktasında mısınız acaba diye sorduğum anda bu kartın gelmesi çok manidar. Gerçekten de bir dönüm noktasında olabilirsiniz arkadaşlar. Sihirli bir şekilde hayatınızı değiştiriyor olabilirsiniz ya da hayatınızda gerçekten artık bir şeylerin değişme zamanı gelmiş olabilir. Bir şey kaybettikten sonra sanki bu oluyor. Yani kaybettiğiniz şey, belki ilişkinizde kişiyi kaybettiğinizi düşündünüz. Ya da belki de kişi sizi kaybettiğini düşündü. Yani burada bir kayıp meselesi var arkadaşlar. Bir şeyin elinizden kayıp gitmesi gibi, tıpkı şu resimde olduğu gibi, kartın üzerinde olduğu gibi, sanki bir şeyin elinizden kayıp gittiğini görüyorsunuz. Hani bağlamışsınız onu belli bir zaman limana, kıyıya, her neyse, ama sonrasında o ip kopmuş ve engin denizlere doğru açılmış. Şöyle bir şey de olabilir. Şu an daha kuvvetli bir şekilde hissediyorum bunu. Sizin bir şeyi kaybetmeden önce bir değişim ve dönüşüm ihtiyacınız var gibi görünüyor. Bakın, bir şeyi kaybetmeden önce belki de bir şey kaybetmek üzeresiniz. Belki ilişkinizle ilgili bu. İlişkinizi belki kaybetmek üzeresiniz. Belki kişiyi kaybetmek üzeresiniz. Yani bu olmadan önce hem rüyalarınıza dikkat etmek, hem dişil enerjiyle ilgili dengeleme çalışmaları belki yapmak
gerekiyor. Çünkü gerçekten bir dönüm noktasında olduğunuzu düşünüyorum. Çok enteresan. Kartların enerjileri gerçekten harika. Bakalım başka ne mesajlar gelecek. Şu sanki dönmek istediği gibi. Bakın arkadaşlar. 44 rakamı geldi. Arzu ve 44 rakamı. Bunu nasıl netleştirebiliriz? Görebiliyor musunuz 44 rakamını? Kesinlikle melekler bu konuda sizin yanınızda arkadaşlar. 44 melek sayısıdır biliyorsunuz. Meleklerin sizin yanınızda olduğunu, yani siz yalnız değilsiniz. Yaptığınız hiçbir şey boşa gitmez. Zaten burada da çıkmıştı arkadaşlar. Melekler yanınızda ve sizinle. Bütünlük. Sizin belki de kendinizle bütünleşme ihtiyacınız var. İlk önce kendinizle bütünleşeceksiniz. Şu kayıp meselesini artık ihtimal dahilinden bile kaldırmak istiyorsunuz. Yani şu kayıp meselesi ihtimal dahilinde bile olmayacak o zaman arkadaşlar. Bir bütünlük gerekiyor burada. Kendi gölge yanlarınızla, belki kendi benliğinizle bütünleşmeniz gerekiyor. Evet. Başka nereden alalım? Şuradan da alalım. Güzel mesajlar alıyoruz bu açılımda. Yani hem aklınızdaki kişi için hem kendiniz için güzel mesajlar çıkıyor sanki. Evet arkadaşlar, bakın yine alıcılıkla ilgili. Yani bir şeyi kabul etmek, almak, talep etmek, size ait olanı evrenden istemek, karşınızdakinden istemek, almak, almayı bilmek. Burada sizin bence belki de almakla ilgili bir sıkıntınız var. Hakkınız olanı almak, yani talep etmek, yardım talep etmek gibi. Az önce anlattığım meseleler işte. Burada da yine bununla ilgili bir şey görüyoruz. Ve konfor alanı, yani konfor alanınızdan çıkıp, bu sizin belki konfor alanınız, bildiğiniz yer konfor alanıdır arkadaşlar. Oradan çıkıp artık yapmanız gereken şeye doğru gitmeniz gerekiyor. İşte bu ilk çıkan coşkuyla atla kartının, coşkuyla atla gerisi gelecek. Şu anda anlıyorum ne demek istediğini. Arkadaşlar bakın. Bu konfor alanından çıkıp artık yapmanız gereken şeyi bu konuda yapmanız gerekiyor. Kesinlikle alma enerjisine geçmeniz gerekiyor. Bir tane daha çekelim şuradan. Evet, şimdi anladım. İşte o zaman arkadaşlar gerçekten karşınızdakinin eril enerjisini yükseltebilirsiniz. Yani siz dişil enerjinizi dengelediğiniz zaman almayı, talep etmeyi bildikten sonra karşınızdakinin de eril enerjisini yükseltirsiniz. Ve belki de bu korkular ortadan kaybolacak böyle yaptığınızda. Çünkü şu anda onu geri tutan şey korku gibi görünüyor arkadaşlar. Evet. Bakıyorum başka. Şuradan da çekelim. Sonra da bitirelim arkadaşlar açılımı. Zaten döndü ve 3 tane kart döndü. Alacağım bunları arkadaşlar. Cesaret, yoğunluk ve deli kartları geldi arkadaşlar. Cesaret, yoğunluk ve deli kartları. Zaten şu iki kart ateş elementinin enerjisidir. Bakın şimdi ben bu kartları aklınızdaki kişi için alıyorum. Gerçekten cesarete gelip size o adımı, cesur adımı, beklediğiniz cesur adımı atıp her şey yeniden başlamak için az önce söylediğim şeylerin üzerine eğilmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bakın burada her şey yeniden başlamakla ilgili bir kart çıktı. Yani sıfırdan başlamak. Temiz bir sayfa açmak. Dönüm noktası gelmişti zaten. Az önce de tam o noktanın üzerinde olduğunuzu düşünüyorum arkadaşlar. Siz dişil enerjinize sahip çıkıp onu dengeledikçe karşınızdakinin de zaten maskülen enerjisinin, eril enerjisinin yükseldiğini göreceksiniz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, açılım bu şekildeydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir açılımda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.